Merhaba değerli hastalarım, takipçilerim, herkes. Şimdi bugün size kliniğimizden sesleniyoruz. Bu arkada gördüğünüz yer bizim bekleme salonumuz. Hastalarımız geldiğinde çay içip televizyona bakarak bizi bekliyorlar. Hem burayı da görmüş oldunuz. Hem de size bu burun estetiğinden sonra burun nasıl iyileşir konusunu çok detaylıca biraz uzatarak konuşacağım. Her basamağını tek tek anlatacağım. Şimdi ameliyat bittikten sonra hasta yatağına geldiğinde şu vaziyette geliyor. Burnun üstünde bir tane plastik oluyor. İçinde silikon tamponlar, altında dikişler ve bir tane gazlı bez olacak burnunun altında. Tabii ki o gün ameliyat sonrası olduğu için biraz daha şeydir. İşte değerlenme, toparlanma, yemek yenildi, eve gidildi ile geçiyor. Birinci gün sabah uyandığınızda bu göz altlarınız azıcık şişmeye başlar. Bu kaçınılmaz sondur. İşte ben her yerde görüyorum. Ameliyattan sonra İşte ben burun estetiği yapıyorum, gözler hiç şişmiyor. İşte ben burun estetiği yapıyorum, gözler hiç morarmıyor. Böyle bir şey yok, mümkün değil. Ha şöyle var, eski günlerle kıyasladığımızda, mesela bir 5 yıl öncesi kıyasladığımızda artık hem kullandığımız alet edevattan dolayı hem de biz biraz daha böyle kibar davrandığımız için eskisi gibi şişmiyor, doğru. Eskisi gibi morarmıyor, neredeyse hiç morarmıyor aslında. Ama ben ameliyat yapıyorum, morarmıyor demek çok yanlış olur. Sonuçta bu bir ameliyat, yani ameliyatın getirdiği biraz sıkıntılar olacak. Birinci gün göz altları azıcık şişecek. İkinci gün göz üstleri azıcık şişecek. Bu çok normal. Belki azıcık moraracak. Özellikle kimde? Beyaz cildi olanlarda ve cildi ince olanlarda moraracak. Şimdi hasta geliyor. Daha ameliyattan önce göz altları zaten mosmor. Yani cildi o kadar beyaz, o kadar ince ki göz altları mor. Diyor ki ben ameliyattan sonra moraracak mıyım? Sen zaten şimdi hafif morsun. Ameliyattan sonra da biraz moraracaksın. Bu çok normal. İlk 2 gün biraz gözler şişer, hafif morarır. 3. gün bizde iyileşme başlıyor. 3. gün gözlerdeki şişler iniyor, yanaklar hafif tombikleşiyor. 4., 5., 6. gün yüzümüz baya toparlanıyor ve biz 1. haftada buluşuyoruz. Bu ilk hafta boyunca bizim ağrımız oluyor mu? Hayır. İlk bir gün böyle azıcık ağrı olur. İkinci gün ağrı olmaz. Mesela neredeyse hastanın tamamı ağrı kesici içmiyorlar. 1. gün belki azıcık ağrı, ondan sonra kesinlikle ağrı yok. İkinci gün işte morarmaya, şişmeye morarmaya zaten bahsettim. İkinci gün normal hayatımıza dönüyoruz. İşte evin içinde bol bol dolaşıyoruz. Güzel yemeklerimizi yiyoruz. Her şeyi yiyoruz. Mesela hastalar kendilerini kısıtlıyorlar. Sadece yumuşak şeyler yiyeceğiz diyorlar. Öyle bir şey yok. Her şey yenilebilir. Mesela kesinlikle gülmemek lazım diyorlar. Bazı yerde internette ben okuyorum. İşte gelince dikişler açılır diyorlar. Öyle bir şey yok. Gülebiliriz. Minik hapşırılabilir. Sorun olmaz. Hapşırınca burnumuzdaki tamponlar fırlamaz. Çünkü biz onları zaten dikiyoruz. Onları çıkartamazsınız. Şimdi ilk bir hafta sonuçta hasta o bir haftalık dönemi zaten kendine ayırdığı için bu bir haftalık dönemi tamamlıyor. Bizim karşımıza baya toparlanmış bir şekilde geliyor. Biz de burun üstteki plastiği alıyoruz. Silikonları alıyoruz. Dikişleri almıyoruz. Dikişler kendiliğinden eriyor. Ve aynı anda hastaya burnunu gösteriyoruz. O gördüğü burun ameliyattan önceki burnundan daha güzel gözükür. Yalnız yeni ameliyatlı olduğu için burun tabii ki birazcık şiş olacak. Biraz biçimsiz olacak. Neden? Çünkü biz üstünü plastikle sıkıyoruz ki şişmesin diye. Bu plastiği aldığımızda haliyle koyduğumuz o plastiğin, atelin birazcık şekli olacak. Bunlar çok normal. Güzelce burnunu temizliyoruz hastanın. Sonra burun üstüne birkaç tane bant yapıştırıyoruz. Ve diyoruz ki artık sosyal hayatına geri dönebilirsin. Artık bundan sonraki süreçte hastanın iyileşme dönemi başlıyor ki biz buna cerrahi yara iyileşmesi diyoruz. Şimdi yara derken aklımıza hep şu geliyor. İşte burada bir yer kesildi, burası iltihaplandı, akıyor, burada bir yara var ve bu iyileşiyor gibi düşünüyoruz. Aslında ona çok benzer bir süreç geçiyor. Neden? Çünkü biz burayı kesiyoruz, deriyi kemikten ayırıyoruz, işte kıkırdakların yerini değiştiriyoruz, dikişler atıyoruz ve haliyle buranın iyileşmesi gerekiyor. İyileşirken de bilimsel olarak tanımlanmış insan vücudunun bir iyileşme modeli var. Bu gerçekleşiyor. Mesela bizim bağırsağımızda, işte karaciğerimizde, midemizde, derimizde hep böyle iyileşiyor. Aslında bu 1 yıllık süreç, yani bizim ısrarla burun 1 yılda iyileşir dediğimiz süreç bir cerrahi yara iyileşmesidir ve 11 ayda tamamlanır. Şöyle oluyor. Biz burun iskeletini yaptık, şekillendirdik, kemik ve kıkırdağı. Üstüne deriyi yatırdığımızda, koyduğumuzda deri direkt gelip kemiğin üstüne böyle Japon yapıştırıcısıyla yapışmaz. Deri ile kemiğin arasında şöyle göstereyim size, bir mesafe kalıyor ve vücut burayı dolduruyor.
neyle dolduruyor? İyileşme dokusuyla dolduruyor. Ama tabii ki bu iyileşme dokusu belli bir hacime sahip. O yüzden bizim yaptığımız burunla deri arasındaki mesafe fazla oluyor. Daha sonra aylar geçtikçe bu iyileşme dokusu yavaş iniyor ve en son deri gerçekten kemiğin üstüne, kıkırdakların üstüne oturuyor ve bu süre tam 1 yıl sürüyor. Peki bu 1 yıl boyunca burnumuz iyileşirken çeşitli aşamalardan geçecek ve bu hastanın kafasına çok takılıyor. Onları çok üzüyor. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Şimdi ameliyat olduk. Bizim iyileşmemizi ne belirleyecek? Bizim iyileşmemizi belirleyen kendimize özel durumlar var. Biraz önce şöyle bir şey demiştik. Demiştik ki insanlarda yara iyileşmesi bellidir. Yani 1. haftasında şu hücreler gelir. İşte 10. günde bu hücreler gider. 15. günde şu hücreler gelir. 1. ay bu olur. Bu standarttır. Hepimizde aynı aslında. İnsanoğlunda aynı. Ama kişisel şeyler var. Kişisel olan ne var? Mesela bizim cildimizin kalınlığı çok önemli. Kalın ciltler biraz önce anlattığım bu iyileşmeyi biraz daha fazla yaşıyorlar. Yani biraz daha fazla şişiyorlar. Biraz daha her şey fazla gidiyor ve kalın ciltler biraz daha yavaş iyileşiyor. Mesela ince ciltler biraz daha sıkı oturuyorlar. Daha çabuk, daha hızlı iyileşiyorlar. Yine şöyle bir özellik var. Mesela bazı insanlar gerçekten de böyledir. Bir yeri kesildiğinde hemen hızlıca iyileşir. Mesela bazı insanlar da iyileşmez. Bu biraz kişisel bir şey. İyileşme model değişiyor kişiden kişiye ama en nihayetinde kimi hasta hızlı iyileşse de kimi hasta yavaş iyileşse de en sonunda iyileşiyor. Ve hep gözümüzden kaçan bir şey var, o da şu. Ben hastalara açıklıyorum. Diyorum ki merak etme, yeni ameliyatsın, burnun birazcık şiş ve bu burun böyle günler geçtikçe inecek. Hasta zannediyor ki burnu bir balon, içi havayla doldurulmuş büyük bir balon ve böyle günler geçtikçe sanki balonun böyle havasını kaçırırsınız ya, işte büyük balon vardır. İşte biraz daha küçük balon, biraz daha küçük balon böyle giderek küçülür. Yani her yerinden eşit küçülür. Ama burun tabii ki böyle iyileşmiyor. Burun iyileşirken farklı yerlerde farklı şekilde iyileşiyor. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şimdi bizim burnumuzu 3'e ayırabiliriz. Birinci parçası üst parça, yani kemik parça. Bunun üstündeki cilt daha ince. İkinci parça, şu orta parçada kıkırdaklar daha çok. Buradaki cilt de orta kalınlıkta. Mesela burun ucu da cildin en kalın olduğu ve en hareketli olan yer. O yüzden 1, 2, 3 parça. Biz bunu sağ ve sol taraf diye de ayırdığımızda, 3 parçaya da ayırdığımızda toplam 6 tane farklı bölüm oluşuyor. Ve bunlar iyileşirken simetrik iyileşecekler diye bir şey yok. Yani ne demek istiyorum? Az önceki balon modelinde olduğu gibi gün geçtikçe yavaş her yerinden küçülmüyor. Önce üstteki şu kemik kısım yavaş toparlıyor. Yalnız sağı farklı, solu farklı toparlıyor. Burası iyileşirken peşten orta çatı iyileşmeye başlıyor. Ve en sonda burun ucumuz iyileşiyor. Ve böyle olunca hasta ameliyattan bir hafta sonra diyor ki burnum çok güzel, biraz şiş ve ödemli, doğru. Ama birkaç ay sonra mesela 2. ayında, 3. ayında mesaj atıyor. Diyor ki benim burnumun ucu çok şiş ama burnumun üst tarafı güzel indi. Böyle olması gerekiyor zaten. Yani bunun bir iyileşme süresi var. Bir de mesela şu çok gözlerinden kaçıyor. Biz hep işte 3'e böldük ama burnun sağı ve solu da farklı. Mesela diyelim ki bazı insanlar sağ tarafına yatmayı daha çok seviyorlar. Öyle olunca sabah kalktıklarında mesela sağ tarafları daha ödemli görürler. Mesela hasta 3. ayında akşam yatıyor, uyuyor. Sabah bir kalkıyor, sağ tarafı şişmiş. Sol tarafı şişmemiş ama sağ taraf şişmiş. Diyor ki benim burnum eğrildi. Aslında burun eğilmiyor ama ne oluyor? Burası şiştiği için sanki burun böyle geliyormuş gibi gözüküyor. Dediğim gibi ilk 3 ayda, 4 ayda hatta 5 ayda böyle burnunuzda günübirlik değişmeler çok göreceksiniz. Bu çok normal. Mesela hasta şunu söylüyor. İşte ben ameliyatımın 3. ayındayım, 4. ayındayım. Burnum tam istediğim gibi olmuştu, tekrar bozuldu. Böyle olur zaten. Yani siz sabah mesela kalktığınızda burnunuzu böyle biraz şiş görürsünüz. Ondan sonra öğleye doğru biraz iner, akşam çok iyi olur. Akşam yemeği yediniz, biraz uzanayım dediniz ya da uyudunuz. Sabah kalktığınızda tekrar şiş görürsünüz ya da mesela şöyle olur. 4 gün 5 gün burnunuz çok iyidir. Sonra bir bakarsınız sabah burnunuz şişmiş. Bu böyle yani 2 adım ileri, bir adım geri, 2 adım ileri, bir adım geri olacak şekilde yavaş iyileşecektir. Peki
Hastalar şunu çok soruyorlar mesela. Diyorlar ki tamam biz bunu kabul ediyoruz. Yani burnumuz yavaş yavaş iyileşecek. Ama biz burnumuzu ne zaman sevmeye başlarız? Yani bu burun kabaca ne zaman ortaya çıkar diye soruyorlar. Biz onlara diyoruz 1 yıl. Hasta diyor ki tamam 1 yılda hani ne zaman biraz güzel gözükür? İşte bu kritik süre, kırılma noktası ortalama 4 aydır. Hastalar 4. aylarında burunlarını gerçekten sevmeye başlıyorlar. 5. ayda daha güzel, 6. ayda daha güzel ve ısrarla 1 yıl bekliyoruz. Peki herkes de mi 1 yıl? Hayır. Mesela cildi ince olanlarda 10. ayda falan iyileşme biter. Mesela cildi kalın olanlarda bu süre 1,5 yıla kadar gider. Hatta cildi çok kalın olanlarda şu burun ucunun tam böyle oturması, iyileşmesi yani 2 yılı, 2,5 yılı bile bulabilir. Kaldı ki son yıllarda mesela bilimsel toplantıda bizim arkadaşlarımızla hep konuştuğumuz, arkadaşlarımızın anlattığı, bizim de yavaş yavaş kabul etmeye başladığımız bir şey var. Mesela eskiden hep şey derinde 1 yılda burun oturur, iyileşir falan böyle diyorduk. Hala da diyoruz da artık yavaş yavaş bu 1 yılı 2 yıla çıkartmaya başladık. Yani 2 yılda özellikle şu ucunun tam toparlanması, burnun böyle tam kibar çıkması uzayacaktır. O yüzden hani zamana çok takılmamak lazım. Bir de mesela şey oluyor, hastalar ameliyat oluyor. Diyor ki 3. ayda benim burnumun şurası olmadı, burayı tekrar yapalım. Ya öyle bir olasılık yok. Neden? Çünkü 3. ayda bu burun iyileşmemiş ve bizim onu tekrar yapmaya karar verebilmemiz için bu iyileşmenin tamamlanması gerekiyor. Ve bu süre kesinlikle 1 yıldan aşağıya olmamalı. Eğer cildi kalınsa dediğim gibi de 1,5-2 yıldan önce biz burnun ucunu tekrardan ellemiyoruz, açmıyoruz çünkü hastaya zarar verebiliriz. Burada tabii ki birazcık da psikolojik yönetim çok önemli. Hastaların bunu bilmesi, kabullenmesi, bu süreci, evet ben bu süreci biliyorum diyerek ameliyata başlaması, ameliyattan sonraki süreçte de ona yardımcı olacak. Neden? Çünkü şöyle bir şey var, biz şimdi hastaya anlatıyoruz, diyoruz ki merak etme işte burnun 1 yılda iyileşecek, ödemler yavaş yavaş inecek. İşte sağ taraf şişebilir, sol şişmeyebilir, bu biraz eğri gösterebilir. Sabah uyandığında şişer, öğleden sonra iner. Bütün bunların hepsi tek tek anlatıyoruz. Sonra hasta 4. 5. ayda geliyor, diyor ki mesela kontrolünde. Hocam arkadaşım dedi ki burun ucun yuvarlak. Diyorum ki doğru, yuvarlak ve büyük, evet büyük. Ama biz bunun 1. yılda iyileşeceğini konuşmuştuk. İşte ne oluyor o zaman? Arkadaşı konudan alakasız olduğu için gelip hastanın psikolojisini bozabiliyor. Biz önden hastalara defalarca ameliyattan önce, ameliyattan sonra internet sitemizdeki yazılarda, YouTube'daki videolarımızda mesela hasta kontrole geldiğinde hep bunu anlatıyoruz. Burada burun estetiğinde mutlaka sabırlı olmalıyız ve mutlaka iyileşmenin tamamen bitmesini beklemeliyiz. Israrla sabırlı olmalıyız. Peki burada böyle kısacık böyle hani tamam biz bir sürü bir şeyden konuştuk da bu konuşmanın böyle kısacık bir özetini yapacak olursak kontrollerde de ısrarla benim hastaya anlattığım bu balon modeli çok önemli. Biz ameliyatı yaptığımızda burun balon gibi şişiyor, doğru. Ve yavaş yavaş iniyor ama inerken balon gibi her yerine eşit inmiyor. Burnu 6 parçaya böldüğümüzde üstü, ortası, altı farklı iyileşir. Sağ solu farklı iyileşir. Bu yüzden ilk aylarda özellikle ilk 4-5 ayda burnumuzda asimetrik şeyler görebiliriz. Bu çok normaldir. Bu durumlarda biz hastalara masajlar verebiliriz. Bu da çok normaldir. 1. yılda da burnumuzun son halini göreceğizdir. Burun iyileşmesi bu şekilde. Sabır, hep sabır. Bu çok önemli. Ben hastalara hep mesaj atıyorum. Sabırlı olun. Kontrole gelin. Bir daha konuşalım. Bir daha anlatalım. Bir daha konuşalım. Bir daha anlatalım derken zaten 1. yılda hastaların çoğu burunlarından mutlu oluyorlar. Mutsuzluk sebebi olan bir şey varsa da diyoruz ki hadi buna şöyle bir şey yapalım da bunu düzeltelim deyip düzeltiyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Rahat bir zamanda kliniğimizi görmeye, bizi ziyaret etmeye hepinizi bekliyoruz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bay bay.